Hey, ne haber? Kanalıma hoş geldin. Bu arada ben Okan, söylemeyi unutmuşum. Hadi hep beraber videomuza başlayalım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün YouTube'un ilk videosunu çekiyorum kendi kanalım için. Bugün bir planımız yok açıkçası. Alışveriş yapacağız, Trader Joe'ya gideceğiz. Trader Joe's bu arada burada bir market. Uygun fiyatlı, güzel organik ürünleri alabileceğiniz güzel bir market, küçük bir market. Hemen hızlı şekilde girip çıkabiliyorsunuz. Bugün bu Trader Joe's kitabından tarifler deneyeceğiz. Ben kendim birkaç tarif seçtim dün akşam. Onların malzemelerini yazacağım şimdi. Daha sonrasında Trader Joe'ya gidip alışveriş yapacağız. Kitabı da size göstereyim kısaca. Şöyle, içerisinde tarifler var. Bunlardan birkaç tanesini yapacağız. Bu benim her zaman çarşamba günleri yaptığım bir şey zaten. Tarifler için ufak bir not alacağım. Kendime bir alışveriş listesi yapacağım. Ondan sonra gideceğiz, alışverişimizi yapacağız. Bu yeni video olduğu için markette çok fazla video çekebileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Hemen hızlı bir şekilde buradan tariflerimi ben seçeceğim. Ondan sonrasında listemi hazırlayacağım ve Trader Joe'ya gideceğiz. Hızlı şekilde hazırlanıp çıkalım abi. Bu arada arkadaşlar ben burada video vesaire uğraşıyorum. Bak, sen hayatında hiç böyle bir şey gördün mü? Bak. Bak hareketlere bak. Horluyor bir de. Almış. Böyle yatıyor güneşe karşı. Öldü zannettim bir ara. Böyle bir yatış şekli mi var ya? Hello. Dostum. Dostum. Bak. Öldü gitti. Lucy'yi de size göstermek istedim. Kendisi Situ. Yemek yaparken mutlaka koltuklardan birinde oturur. Böyle yatıyor. Koca gün böyle yatıyor bak. Evet arkadaşlar, hazırız. Shopping'e başlayabiliriz. Bu arada ben Arkansas'ın Little Rock eyaletinde yaşıyorum, Amerika'da. Şu anda hava gerçekten çok soğuk. Büyük ihtimalle bu hafta sonu kar falan da yağabilir. Hadi gidelim. 1 hour later. Alışverişimizi bitirdik. Kar fırtınası mı ne geliyormuş haftaya? O yüzden millet çılgınlar gibi alışveriş yapıyor. Hızlı bir şekilde alışveriş yapmaya çalıştım ama bakalım şimdi paketlerimi buradan alayım mutfağa. Evet arkadaşlar, Trader Joe's'tan döndüm. Şimdi neler aldık onlara bir bakalım. Kanala bak be. Unboxing var. Kedi var. Şarap olacak. Yemek yapacağız. Her şey var abi. Street Fighter'da bütün tuşlara basmış gibi hissettim kendimi. Abi ne aldık? Grape domates. Neydi bu? Üzüm domatesi aldım. 2 tane kırmızı biber. Kansas usulü barbekü sos. Bunu da hot dog için kullanacağız. Hindistan usulü yellow curry. Sarı curry işte neyse. Avocado. Potato. Barbekü var. Avokado. Sağlıklı yaşam var. Başka ne var? Patates. Mutlaka var. Ondan sonra brioche ekmeğine hot dog. Corn tortilla. Taco. Ne dedik? Şampanya. Şampanyasız bir yemek pişirme günü düşünemiyorum arkadaşlar. Ne varmış? Pinot Grigio almışım İtalya'dan. Bunu da dolaba atarım. Hatta atayım şimdiden soğumaya başlasın. Günün ilerleyen zamanlarda işin şekli değişecek arkadaşlar. Bu arada tamamen freestyle gidiyoruz. Bir planımız yok. Bugün ne yapıyorsak onu kaydediyoruz. Bu Trader Joe's'da çılgın bir kalabalık vardı. Dedim hayırdır falan. Dediler ki bir kar fırtınası geliyormuş. Yarınlar yokmuşçasına alışveriş alıyor. Millet saldırmış patates abi. Bir tane alabildik zaten. Bu neymiş abi? Cremant Bourguignon. Yine Fransa'dan köpüklü bir şarap. Şampanya değil bu arada. Ya konuşacağız bunları. İlerleyen bölümlerde çok ilginç işler olabilir. Bu coconut cream. Hindistan cevizi kreması. Bunu da şeyde kullanacağız galiba ya bunu. Hindistan yemeğinde kullanacağız. Okay. Sonra bunu aldım abi. Bu Kansas stili olan barbekü sosunu aldım. Tarifte Carolina Gold sostu. İkisi farklı stiller. İşte bir tanesi domates ve barbekü sos ağırlıklı yapılıyor. Bir tanesi ise sarı. Bunu aldım. Yani Amerika'da bildiğiniz gibi arkadaşlar barbekü olayı tutmak gibi bir şey diyelim. Yani kimisi onu seviyor, kimisi bunu seviyor. Bir sürü barbekü stili var. O yüzden ben tarifte ne yazıyorsa onu aldım. Bu Lily's'in Gold Barbecue sosu.
Hemen kısa bir şekilde okuyayım. Neymiş bakalım. Evet, hiçbir şey öğrenemedik. Bu da Emilia salata istedi. 1 kilo tavuk. Beef bria. Bunda da hiçbir bilgi yok. Meksika işi bu. Short rib'inden yapılıyor galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ne diyor? Tzatziki. Cacık değil. Tzatziki. Cacık ya, bildiğimiz cacık işte. Burada. Mozzarella. Rendelenmiş mozzarella. Light diyor. Bunda da light dediği zaman işte kalorisi az oluyor. Yani kaloriden kaynaklı olarak almadım. Tarifte öyle olduğu için aldım. Unexpected. Cheddar chicken sausage. Yani beklenmedik derecede güzel. Cheddar tavuk sosisi. Beklenmedik. Beklenmedik nedir ya. Bildiğimiz jasmine rice. Bu da mikrodalgada. Shawarma. Görüyorsunuz arkadaşlar, bizim mutfağımızın içinden geçiyorlar burada. Bildiğimiz döner arkadaşlar. Bu da güzel bir Novello Italian Reserve Extra Virgin Olive Oil. Güzel bir zeytinyağı. Bugün kullanır mıyız bilmiyorum ama bakayım, zeytinyağı azalmış. Bugün kullanabiliriz. Alright. Şimdi ne yapıyorum abi? Hepsini dolaba koyuyorum. Bu arada 134 dolar civarında bir şey tuttu. Fiyatları da sonra konuşuruz. Belki ilerleyen günlerde sadece fiyatlar için bir video yapabiliriz. Şimdi ben bunları hemen hızlı bir şekilde dolaba atayım arkadaşlar. First. Şaraplar hemen ivedi biçimde dolaba giriyor abi. Bu önemli. Soğuk şarabım yok bugün. Onun hemen hızlıca bir soğuması lazım. Hatta onu ben buzluğa mı atsam ya? Bunu buzluğa çakayım abi. Bunu bir unutursak var ya, patates olur. Tamam. Ekmeği de dolaba koyduk. Tavuk, salatalık. Tzatziki dolaba koyuyoruz. Tavuk şakaya gelmez abi. Hemen dolaba. Aslında videoyu bitiremeyebiliriz de arkadaşlar yani. Hiçbir fikrim yok. Konuyla alakalı hiçbir fikrim yok şu anda. Evet arkadaşlar. Hadi başlayalım ufak. Yapacağımız tarif bu. Quesabirria tacos. Bu şekilde olacak. Bakalım, deneyeceğiz. 15 dakikada hazırmış. 2 kişilikmiş. 1, 2, 3, 4, 5 tane ingredients varmış. Hemen malzemelerimizi buraya koyalım. Beef bria. Burada. Bir tane soğan. Bir tane soğanı ekledim abi. Corn tortilla. Corn tortilla'yı ekliyoruz abi. Mozzarella cheese'imiz var. Ne diyor? Cilantro. Ben cilantro sevmiyorum abi. Şey koyacağım. Maydanoz koyacağım. Düz. Böyle koyalım. İlk ürünümüzle başlayalım. Evet arkadaşlar, diyor ki burada okuduğuma göre bir tane non-stick pan, yani yapışmaz tava koy diyor. Yapışmaz tavamı koyuyorum buraya. Tamam, biraz ısınsın. Abi bu arada sana yemin ediyorum, burası Meksika'daki babaannemin mutfağı gibi bir mısır kokuyor. Felaket bir mısır kokusu var. Bu corn tortilla'yı ısıtmazsanız harbiden hiçbir boka benzemiyor yani. Ne diyor abi? Bunu attık. Okay. Böyle diyor. Mandır diyor. Bunu koyduk. Bu biraz fazla sıcak. Hop. Tavaya atıyoruz. Attım tavaya. Mozzarella ekliyoruz üzerine. Bu arada ölçtüm. 27 gram. Tabii ki de ölçüyorum oğlum. Kafama göre takılıyorum. Bundan da ekleniyor. Burada yanına. Bunu buna katlayacağız üstten. Ona bir destek yapsak, işte solak olmanın faydaları. Felaket. Yani böyle biraz yanından yansın. Bu arada tadım da yapacağız arkadaşlar. Kanalda bir o eksikti, o da var abi. Tadıma geçeriz zaten. Bu okey abi. Bu bence okey. Altını biraz kısıyorum abi. Adam başı 2 porsiyon yapacağım. Bu güzel. Birinci hazır. Hoppa. Suyuna bandırıyorsun. Suyuna bandırdık. Okey. Yapıştırıyorum tavaya. Yapıştırdık. Bir peyniri koyuyoruz. Peyniri koyduk. Briyamızı ekliyoruz. Biraz malzemeden çalmamız gerekebilir. Profesyonel aşçının olmazsa olmazı. Cepte mendil takılı olacak abi. Devamlı ellerini kullanacaksın abi. Şef falan değilim arkadaşlar. O yüzden böyle kendi çapımda evimde yemek videoları çekmeye başladım. Arkansas'ta bir steak restoranında çalışıyorum bu arada arkadaşlar. Servis departmanında. Hem bu bizim tanışma videomuz olduğu için böyle aralarda kendimden de bahsedeceğim. İlerleyen bölümlerde en azından insanların benim hakkımda da fikri olmuş olacak. Bu tadım için olan değil mi abi? Bunu tadım için yapalım. Ondan sonra mozzarella'mızı ekliyoruz. Etimi ekliyorum.
Come on bro. Ele avuca bulaşan bir şey bu yemek. Ama bu arada orada yalandan yanarken ben buna biraz da parsley maydanoz doğrayayım. Bunu testing yapacağız hep beraber. Konuştuğumuz gibi. Tadım tabağımı alıyorum abi. Bak. Olay burada. Parsley'i atacağım. Aynısı. Ah. Birebir aynısı. Hemen tadıma geçelim. Evet arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Ne yaptık lan? Quesabirria tacos. Uzun süre pişen dana etinin böyle şey yapıyorlar. Tiftik ediyorlar. Çok fazla yoğun bir et suyu var altında. Ne yaptık onu? Mısır tortillamızın üstüne biraz mozzarella koyduk. Bria'dan. Diyor ki tarife göre takılıyorum ben tabii. Biraz diyor lime ekleyin diyor. Çünkü çok fazla yağ var içerisinde. Bir şeyin içerisinde yağ varsa mutlaka biraz asit eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu hem yoğunluğu alıyor hem güzel. Tadıma geçiyorum. Bu arada bu tarifi ilk defa yapıyorum. Bugün yapacağımız her şey ilk defa yaptığım tarifler. God damn it. Şu anda Meksika'nın ara sokaklarındayım. Anneannelerden Maria. Okan gel lan buraya demiş. Gitmişim abi ön bahçeye oturmuşum. Önde ocak. Vermişler odunu. Tortilla. Fresh. Yapılıyor abi. Tak 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 atıyor. Maria annemle Sander babaannem. Orada atıyorlar. Bahçenin oradayım. Jose amca da dün akşamdan güzel bir birria yapmış. Gelmişiz abi. Açmışız koronamızı. Cervezamızı. Ön bahçede. Para sıfır. Araba bir şey hiçbir şey yok. Atmışım plastik sandalyeyi alta. Ah, o taka bu taka bora. Çok otantik bir taka oldu bu arada arkadaşlar. Ben beğendim. Mutfağı bir toparlayacağım ufaktan. Zamanı geldi. Birazdan açıklayacağım neyin zamanı geldiğini de. Şimdi yeni yapacağımız tarif bu. Hemen göstereyim size de. Bu da Mediterranean Bowl. Bu işte güzel altına bir pilav. Hazır pilav tabii ki de. Üzerine bir döner. Yanına ne yapmışız onun? Yanına bir cacık. Biraz da domatesle beraber bir bowl hazırlayacağız kendimize. Ondan sonra da ufak ufak başlarız. Bu arada arkadaşlar bu tarif için air fryer gerekiyormuş. O yüzden ben air fryer'ımı hazırladım. 400 derecede 20 dakika kadar. Şimdi hemen tavuğumu hazırlayayım. Ondan sonra air fryer'ımı alayım. Air fryer buraya alırım siz daha iyi görün diye. Hemen onu halledeyim. Tarife göre 400 Fahrenheit'ta 20 dakika falan kızartacağız. Başlattım. Burada tavuğumu hazırlıyorum tabii ki de. Tavuk çok arkadaşlar tavuk konusunda gerçekten dikkatli olmanız lazım. Tavuk çok bela bir şey. Dikkatli şekilde açmanız, ellerinizi mutlaka yıkamanız, bakteri falan bulaşmasın sağa sola. Tavuk da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Direkt elimle koyacağım zaten. Attık bunu buraya. Zaten kendi baharatı var içerisinde. Döner baharatı koyuyorlar buna. Bu shawarma, bu biraz Arap stili. Trader Joe's'da yapılıyor. İşte kimyonu falan biraz fazla. Bizim dönere pek benzemiyor. Airfryer'ıma atıyorum. Evet 400 dereceye attım. 20-21 dakika falan. O bir yandan pişerken ben de yanına bu salatalık ve domates şeyini hazırlayacağım. Altına da bir pilav var. Pilav zaten hazır. Mikroya atacağız. Güm. Bunu yine marketten aldık. Bu şekilde hazır pilav kullanacağız. Normalde Türk işi pilav da yapabilirdik. Ve çok fazla zamanım olmadığı için yani kendime ayırıyorum genelde günü. Bu mikrodalga pilavı sadece buharda haşlanmış şekilde. Kalorisi de düşük olduğu için ben bunu tercih ediyorum. Hem de tok da tutuyor. Bu paketin bir özelliği var. Bu tarafı aşağıya gelecek yani kırmızılar üstte kalacak şekilde. Böyle koyuyorsunuz. 3 dakika boyunca mikrodalgaya atıyorsunuz. Belli bir zamandan sonra patlıyor. Yani delik açılıyor. Kendi kendine nefes almaya başlıyor. Bu da yine Amerikan yalandan teknolojilerinden bir tanesi. Bir yandan pilavımız pişiyor. Ondan sonra biraz domates ekleyin diyor. Üstüne de biraz parsley falan filan. Okay, yapalım abi hemen. Bu kadar yeterli. Ayrıca bu arada cacığı içerisine koymayacağım. Onu da ufak konteynerlara koyarım. Cacığı ısıtınca salatalık çorbasına dönüyor. Salatalık çorbasını da kimse sevmez herhalde. Bu arada domateslerimi de keseyim. Bugün 3-4 tane tarif yaptığımız için her şeyi hızlı geçiyorum. O yüzden çok fazla takılmayın detaylara. Pilavım hazır bu arada. Mikrodalga öttü. Tasting tabağım burada.
Pilavı şuraya alayım hemen. Başka bir tane daha atayım hızlı bir şekilde. Bu beden acıdan, kederden değil. Bu mikrodalga poşetlerinden yanıyor. Güzel şöyle. Domatesimizi atalım, domatesimizi. Salatalığımızı atalım. Belirci olsun. Sadece bir olayı var arkadaşlar. Bu ambalaj olayına öyle bir para harcamıyorlar ki yemin ediyorum bu paketleri açmak dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi. Yani tamam ucuz, okey. Ama lanet paketler açılmıyor. Neyse buna biraz cacık koyalım. Tavuğumuzun 4 dakikası kaldı. Bir göstereyim neredeyiz. Tavuk konusunda gerçekten dikkatli olun arkadaşlar. İçerisini yeterince pişirmezseniz gerçekten sizi hasta edebilir. En kalın yeri şurası. Hemen buraya saplıyorum. Dereceme bakıyorum. 165 yukarısı yenilebilir sıcaklık. Evet tavuğumuz hazır. Hemen alayım tavuğumu. Bıçağı kaybetmeydik iyiydi be. Şu anda var ya bu kimyon ve sarımsak kokusu o kadar baskın ki. Afganistan'a gittim geldim yemin ediyorum. Öyle bir sarımsak kokusu. Tabak şu anda bu şekilde gözüküyor. Hemen tadım kısmına geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu Akdeniz kasesi diye çevriliyor. Cacığın tadına bakalım. Bildiğimiz cacık, bir olayı yok. Pilavın tadına bakıyoruz. Buharda pilav. Hiçbir özelliği yok. 15 dakikalık bir arama olduğu için o yüzden sadece protein olarak hem sağlıklı hem çok fazla yağ yok hem de kalorisi de iyi ve tok tutuyor aynı zamanda. O yüzden bu tarz yemekleri tercih ediyorum. Tabii ki pazartesi, salı ve çarşamba günleri boşum. Çarşamba günü genelde bu tarz kendime yemek hazırlıyorum. Aynı zamanda eşime. Çarşamba günlerini hızlı şekilde geçiriyorum. Ondan sonra pazartesi ve salı günleri genelde keyif günlerim. Neyse hemen yemeğimize dönelim. Tavuğun tadına bakalım. Amerika'da yaşıyorsanız ve bir döner ustası değilseniz maksimum yapabileceğiniz tavuk dönere yakın budur abi. Bir de Refika'nın güzel bir tarifi var. Onu da tavsiye ederim açıkçası. Onu da denemiştim. O da güzel oluyor. Ama şöyle düşünün abi. Tavuğuyla, baharatıyla, ölçmesiyle, pişirmesiyle, marinasyonuyla uğraşmıyorsunuz. Zaten pakette, zaten hazırlanmış, ölçülmüş, kalorisi belli. Çakıyorum tavaya, airfryer'a. Yapıyorum tavaya. Bunu hazırlamam pişirmeyle beraber 25 dakika. Bizim ülkemizdeki dönere benzemiyor. Bu biraz Arap dönerine yakın. Shawarma. Yani kimyonu ve sarımsağı çok ağır. Bir sonraki yemeğimize geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada zamanı geldi demiştim. Şimdi esas zamanı geldi. Dediğim gibi bu kanalda yok. Hemen araya bir tane de şarap tadımı ekleyelim hızlı şekilde. Bu da güzel gider bu arada, şimdi aklıma geldi. Size bir taktik vereyim bu arada. Manitanız aradı. 20 dakikaya sendeyim. At beyaz şarabı dolaba dedi. Ne yapıyorsun abi? Alıyorsun bunu. Güzelce ıslatıyorsun. Suyla. Kağıt peçeteyi sarıyorsun. Güzel bir şekilde. Islak. Atıyorsun difrize. 20 dakika. Dişlerim buz tutar yemin ediyorum. Çok güzel bir teknik. Kullanmanızı tavsiye ederim. Öyle şaşalı bir şarap değil. Zaten bugün yemek yapıyorum. Yemek yaptığım günlerde mutlaka yanda kadehte bir şeyler oluyor. Bugün deneyeceğimiz şarap Grigio Luna. İtalya'dan. Pinot Grigio üzümü. Diyor ki beyaz şarap. Yani beyaz şarabı yazmasalardı beyaz şarap olduğunu çözemeyecektik. O arada twist off severiz. Bir şarabın twist off olması, yani çevreç olması onun kötü bir şarap olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Hemen bir tadına bakalım. Bu yine İtalya'dan gelen bir Villa Borghetti familyasının hazırlamış olduğu. Hemen bakıyoruz. Nice. Güzel bir şarap. Bayağı bir crisp. Güzel, asiditesi falan da yerinde. Mineralitesi, asiditesi yüksek. Bu tarz tavuk yemeklerinde falan iyi gider diye düşünüyorum. Bu video nasıl olacak gerçekten merak ediyorum bu arada. Evet arkadaşlar, sıradaki yemeğimiz chicken curry. Hindistan usulü bir chicken curry yapacağız. Yalnız şöyle bir problem oluştu. Ben bunu tavada falan yapacağız zannediyordum. Ama bunu slow cooker, yani yavaş pişiricide yapmamız gerektiğini ve 6 saat süreceğini söylüyor. Şimdi ne yapıyoruz önce? Diyor ki tavanızı biraz yağlayın diyor. Tavuğumu alıyorum. Bunu da Instant Pot'un altına yerleştireceğim. Böyle küpler halinde kesebilirsin. Kuşbaşı diyorduk herhalde Türkiye'de, değil mi? Kuşbaşı kesersin etini. Tavuğu alta yerleştirin diyor. Yerleştirdik. Küçük bir tahtaya geçtim. Bir tane patates,
2-3 tane de havuç yapıştıracağım içine. Küçüğe kadar aldığım en iyi mutfak araç gereçlerinden biri olabilir. Chop and Slicer. Kes baba böyle. Koy buraya. Done. Patatesi de aynı şekilde yapıyoruz. Küp küp doğrandı. Canavar. Önce diyor ki yellow curry'yi diyor koy diyor. Koy diyor. Bu yellow curry'nin hepsini koyuyoruz ben. Bir jar. Ha bunu diyor karıştır diyor. Karıştıralım abi. Okay. Bunu da atlıyor içine. Güzel diyor sosu diyor içine geçsin diyor. Okey abi. Karıştırıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Bunu ben açıyorum şimdi. Slow cook 6 saat. Başlattım. O zaman başka bir tarife geçelim. Son tarifimizi yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra da ufak ufak bitiriyoruz. Artık yorulmaya başladım. Gece de olmaya başladı. Sıradaki tarifimiz bu arkadaşlar. Carolina usulü altın sosis yapacağız. Tarifimize başlayabiliriz. Bu arada ben biraz baktım internetten nedir ne değildir falan diye bu Gold barbekü sosa. Şöyle de göstereyim size. Bu South Carolina yani Güney Carolina eyaletinin ünlü olduğu bir sosmuş. Ve Gold ismi kullandıkları hardaldan geliyor. Ekşi böyle buruk bir tadı olduğu söyleniyor. Bir tadına bakalım. Gerçekten bir daha bakayım. Almışsın bir şişe hardal, yarım şişe barbekü sosu, karıştırmışsın. Aklına ne geliyorsa bu. Böyle hardal, burunda patlayan bir hardal değil bu arada. Güzel, tatlı. Çok hoşuma gitti ya. Bir daha alayım parmakta. İlk önce ben bir soğanumu doğrayacağım hızlı bir şekilde. Bu arada tavamın altını da açıyorum. Yemeklerimi hazırlarken sizin de eşlik etmenizi istedim. Dediğim gibi tanışmak istedim sizlerle. Hem kendimi de tanıtmak istedim. Bıçak da o kadar keskinmiş ki. Harbiden acıymış. Abi. Soğanımızı attık abi. Diyorlar ya pembeleşinceye kadar. Hiç soğanın pembeleştiğini görmedim bugüne kadar. Bekle var belki pembeleşir. Ben bu arada 10 senedir burada yaşıyorum arkadaşlar. Amerika'da. Arkansas eyaletine geldim bir iş için. Kimle tanıştım. Ve 10 yıldır buradayım. Kımıldamadım yani. İş tabii ki de değişti. Şu an başka bir işte çalışıyorum ama Arkansas'tayım 10 senedir. O arada kırmızı biberimi de doğruyorum. Böyle 3 gün evdeyim. 4 gün çalışıyorum. Bu çalışmadığım günlerde bu yemek hastalığı başladı bende. Aynı zamanda Amerika'da çok pahalı bir yer. Dışarı çıkıp yemek isteseniz adam gibi 150-200 dolar. Şarabınla vesaire falan. Yediğin yemek de bok gibi. Hiçbir zevk alamıyorsun. Servis zaten yok. O yüzden ben kendi zevkime göre yemek yapmayı öğrendim. Çeşitli mutfaklar deniyorum. Bir de tabii ben yaklaşık 20 senedir yani ben 13 yaşında başladım bu mesleğe. 20. senem bu arada. O yüzden çok mutfakların içinde olduğum için şeflerle beraber istediğiniz ırktan, istediğiniz milletten şefle çalıştım. O yüzden mutfağa yabancı değilim yani. Ama yemek yapmıyorum. Şef değilim. Bu arada kırmızı biberler Meksiko'danmış. Onun da sticker'ı burada. Instagram'dan özel mesaj da atabilirsiniz. Tarifi yazmış adam. Bir tane salt pepper yok. Yazmamış. Tuz karabiber yazmamış. Abi buna tuz karabiber koymadın mı? Tam Amerikan yemeği bu. Tam Amerikalı yemeği. Tadı tuzu yok. Basacaksın abi tuzu. Hayırlısıyla. Siz de ilk videodan gömmeyin ha. Daha anlatacak çok şeyimiz var. Konuşacak çok şeyimiz var. Bu arada hep yemek falan da yapmayacağım. Bazen şarap da içebiliriz. Bazen bir yerlerde gezebiliriz. Bazen geyik de yapabiliriz. Bazen bir yere tatile de gidebiliriz. Bilmiyorum yani. Kafama göre ne eserse ona göre yapacağım. Tabii ben mesela bu Amerika'da da takip ettiğim YouTube kanalları var. Benim Amerikam onların yaşadığı Amerika değil. O yüzden size bunu göstermek istiyorum. Yani buraya gelip bu şekilde yaşayan Türkler de var. Onları da görmenizi istiyorum. Hem dostluğumuz olsun, hem tanışalım, hem kaynaşalım. İnşallah seversiniz. Böyle videolar çekmeye devam ederiz. Kaçıncı? 4-5 saat oldu büyük ihtimalle bu videoyla uğraşıyorum. Arkadaşlar videodan daha büyük bir problem. Çok uzun süredir Türkçe konuşmuyorum. Bu kadar uzun süre Türkçe konuşmadığınız zaman gerçekten unutuyorsunuz. Ve insanlar, ben bundan 10 sene önce işte Türkiye'ye gittiğim zaman insanlar benimle konuştuğu zaman ya neydi onun Türkçesi dedikleri zaman ya o kadar da değil abi falan diyordum ama harbiden o kadar. Bu arada soğanlarımız ve kırmızı biberlerimiz
pişiyor. Bunlar sadece sosisli için yapılan özel ekmekler. Bunu yapmak çok uzun sürüyor. Güzel. Lobster roll da yapabilirsiniz. Sausage roll da yapabilirsiniz. Güzel bir ekmek. Hemen şöyle yakından da göstereyim. Bak. Bak. Konuşuyor bak. Bak hot dog konuşuyor. Bu arada tava ufaktan bir karamelize olmaya başladı. Ben gösteriyorum size. Çok büyük bir tekniği var. Çok zor bir tekniği var. Çok az su ekliyorsunuz arkadaşlar. Çok az su ekliyorsunuz. Bu arada böyle sotelenmeye devam ediyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Fan çalışmıyor. Çok duman olursa videoya ara verip biraz şey yaparız, açarız. Bir yandan sosislerimiz kızarıyor. Buna biraz daha su koymamız gerekiyor. Bu arada sosisler arka tarafta güzel şekilde kızarmaya devam ediyor. 160'larda falan. Ben buna biraz daha bir sıcaklık vereyim abi. Böyle bir 2 dakika içerisinde falan hazır olacaklar zaten. Bakacağız. Bunu tavaya basacaksın abim. Adam bunun içine, bak brioche denilen ekmeğin içine giren tereyağı o kadar fazla ki. Adam o kadar tereyağını basmış içine. Ya bunu bir tavada çevir kanka ya. 30 seconds, 30 seconds. 30 saniye, 30 saniye. Bitti gitti. Yani Rolls Royce alıp 40'la gitmek gibi bir şey abi bu. Alıyorsun ekmeğin kralını. Kızartacaksın abi. Hemen bir tasting yapalım değil mi? Bu arada şunu da bir çeviriyoruz. Göstereceğim bunu size arkadaşlar. Göstereceğim size bunu. Bu arada gerçekten güzel bir tavuk sosisi abi. Casing falan zaten orijinal casing kullanmışlar. Arkadaşlar buna casing diyoruz bu dışına sardıklarına. Bu orijinal casing olduğu zaman böyle artificial product olmadığı zaman genelde iyi bir sosis yiyeceğinizi anlıyorsunuz. Şöyle göstereyim size de. Baba, sosis çok iyiymiş bak. Bunu sosise yakından da göstereyim. Ticari bir sosis olmasına göre bence çok iyi kalitede bir sosis. Yani ticari olmasından bahsediyorum. Bir kasap sosisi değil. Zaten Arkansas'ta güzel bir şey bulmamız imkansız da. Trader Joe's olmasa biz burada aç kalırız vallahi ha. Ben bunun altını kapatırım. Yalnız bu arada bunun tadını anlayamadım ben. Bir tane daha bir bakayım buna ya. İtalya içme suyumuzu da devam ediyoruz aynı zamanda. Yemek yaparken en büyük keyiflerimden bir tanesi müzik dinlemek, YouTube kanallarına bakmak ve herhangi bir ülkenin içme suyundan tatmak. Şimdi Türkiye'deki kuralları bilmediğim için ona göre ilerlemem gerekiyor. İtalya içme suyundan 2 yudum daha alıp bu brioche'ları assemble edeceğiz. Yani bu hot dog sandviçimizi bir araya getireceğim. Bakacağız. Hep Ceyda'nın yüzünden oluyor bunlar. Bak abi. Brioche'a bak. Bak. Nusret nasıl diyor? Çıtır çıtır. Bunu böyle koydum abi bak. Açtım böyle. Sexy. Ondan sonra buna biraz soğan atıyorum abi. Ben buna bu sosisliği koyacağım. Bu kesin dağılır abi. Darma duman olur bu. Bu barbecue sos. Barbecue. Bunu doğru telaffuz edelim. Barbecue. Çok az bir Carolina barbecue sos da verdim abi. Bu arada kamerada nasıl gözüktüğüm hakkında hiçbir bilgim yok ama olduğu kadar, olmadığı kadar bro. Son tadımızı yapalım ve ufaktan bitirelim. Evet arkadaşlar şuradan tadabiliriz. Şöyle size göstereyim. İçerisinde brioche bun, kırmızı biber, soğan ve cheddarlı tavuk sosu var. Tadacağız. God damn it. Bugün yaptığımız kesinlikle en iyi tarif bu. 10 dakika sürmedi yapmamız ama muhteşem bir lezzet arkadaşlar. Ben böyle bir şey hayatımda yemedim. Ne yapıyor? Mehmet Usta kaşık atıyor ya. Ben de peçete atıyorum bak. Çok iyi. Şaka bir yana arkadaşlar. Gerçekten süper bir tarif. Bunun bana kostu kanka 5 dolar. Bak. Daha 4 tane daha var. Gerek yok abi. Kral. Mükemmel. Çok sevdim. Ufaktan toparlanalım. Her şeyin şarjı bitiyor. Telefonun şarjı bitiyor. Gimbal'ın şarjı bitiyor. Benim şarjım bitiyor. O zaman ne yapalım abi? Ufaktan bir bitirelim. Bugün bana bu meal prep gününde yardımcı olduğunuz için hepinize teşekkürler. Tanıştığıma çok memnun oldum. Bu ilk videom ama son videom olmayacak. Sizinle paylaşacağım, konuşacağım, anlatacağım. Çok fazla tecrübem var. Çok fazla anım var. Bunları size aktarmak istiyorum. Bundan bir parça daha sokarım gibi geliyor. Bro çok iyi ya. Görüşürüz haftaya.